Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tariflerini severek ve zevkle yaptığım bazı oyuncakları tanıtmak istiyorum açıkçası. Aslında kendim daha çok tarif yazıyorum. Fakat bazı arkadaşlarımızın yazmış olduğu tarifler var, biliyorsunuz. Bu tarifler üzerinde çalışıyorlar, emek harcıyorlar ve satışını yapıyorlar. Ben de arada sırada böyle beğenmiş olduğum, hoşuma giden tarifleri satın alarak örüyorum. Bazen de müşterilerim Instagram'dan bana ulaşarak beğendikleri oyuncakların yapımını istiyorlar. Onların birebir aynısını örmemi talep ediyorlar. Dolayısıyla da onların patternlerini alarak aynı ve benzerini örerek onların taleplerini yerine getirmeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi de bu gördüğünüz bu kalemun. Bu kalemunu tanıtmak istiyorum size. Bu oyuncağın tarifi İldiko adındaki açıklama bölümünde de ayrıca yer alacak, yazacağım video açıklamasında görebilirsiniz. İldiko adında bu marka adı sanırım bildiğim kadarıyla. Arkadaşımız bunu yazmış. Biz de ördük. Aynısını yapmaya çalıştık. Şimdi bunun yapımında nasıl başladığımdan biraz bahsetmek istiyorum size. Özel ipler. Bunların iplerine ayrıca sipariş verdim. Çünkü her ipten her oyuncak örülemiyor arkadaşlar. Her ip her oyuncağa uygun olmayabiliyor. Bu oyuncağımız için de bu iplerimiz uygun oldu. Bana hangi marka olduğunu sorabilirsiniz. Ben şu an videomda bahsetmek istemiyorum ama Instagram adresimden bana mesaj atarsanız Color Karnaval okunuşu ama yazılışı Color Carnaval Instagram adresim. Oradan bana özelden mesaj atarsanız hangi ipleri kullandığımı sizlere anlatırım arkadaşlar. Dediğim gibi tarifi içinde İldiko'dan talep edebilirsiniz. Tarifleri satın alabilirsiniz. Burada ben kaç renk ip kullandım gördüğünüz gibi. Bir tane yeşil ton kullandık arkadaşlar. Yeşilin aslında birçok tonu var. Bu oyuncağımızda bu ton yeşil tercih edildiği için ben de bu tonu kullandım. Tariflerde hangi marka hangi renk numarasını kullanacağınız yazıyor. Oradan faydalanabilirsiniz. Öreceğiniz oyuncağın ipinin hangi renk olacağını da bu şekilde görebilirsiniz. Tarifler satır satır bahsediliyor. Nasıl öreceğiniz ayrıca resimlenmiş. Resimlerde de nasıl dikileceği, nasıl birleştirileceği, hangi sıralarda bunların hepsine tek tek satır satır yer verilmiş. Değişik dillerde de tarifler olabiliyor. Bu tarifte İngilizce olarak yazılmıştı. Ben İngilizceden çevirerek ördüm arkadaşlar. Oyuncağımızda bir diğer kullandığımız renk de turkuaz rengi. Kuyruğuna renk vermek amacıyla bu bir bukalemun olduğu için kuyruğu renklendirilmiş. Tamamı yeşil olsaydı bu görüntüyü yakalayamazdık. Boyun ve kuyruk kısmı arasını renklendirerek tarifi öğrenen arkadaşımız daha güzel bir görüntü, daha bir albeni koymuş tarifine. Diğer bir rengimiz de fuşya. Fuşyaları aralarda, ara sıralarda renk geçişlerinde kullandık. Bir diğer rengimiz de çivit mavi. Bu mavinin rengine de bayıldım ben arkadaşlar. Bu markanın iplerinin her ton renkleri mevcut ve çok güzel tonlarda renkleri var. Ayrıca tavsiye ederim size. Biraz fiyatı pahalı. 50 gram bu ipler. 50 gram olmasına rağmen koton ipler, %100 koton. Biraz fiyatları pahalı bu iplerin arkadaşlar. Fakat ortaya güzel bir çalışma çıkarmak istiyorsanız dediğim gibi ördüğünüz ürünün ip kalitesi gerçekten çok önemli. Oyuncağı gösteren ipinin kalitesi ve dikişleridir arkadaşlar. Gözler kullandık. Burada açık kahverengi göz kullandım arkadaşlar. Bu da farklı bir
bakış kazandırdı. Güzel bir bakış ifadesi verdi. Oyuncağımızı örmeye ağız kısmından başladım. Ağız kısmından örerek devam ettim. Şurada bir kabartısı var. O da tarifte nasıl yapılacağı yazılıyor. Daha sonra buradan itibaren renk geçişleriyle devam ettim. Şimdi bakın, renk geçişleri yaparken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir püf nokta var. Bunlardan bir tanesi de renk geçişlerinde satır atlamaları yapmamak. Bu renk geçişlerini düzgün yapabilmek önemli. Aslında ben şurada renk geçişleri bir sonraki sıraya geçiş yerleri şu kısımlar, gördüğünüz gibi. Oralarda düzgün birleştirme yaparak renk geçişlerinin göze batmamasını ve çirkin bir görüntü oluşturmamasını sağladım. Aslında orijinalinde renk geçişleri yapmışlar fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla. Fakat ben orada bir değişiklik yaptım. Kendi tekniğimi kullanarak bu şekilde ördüm oyuncağımızı. Fakat orijinal resimlerinde böyle değil. Orijinal resimlerinde buralarda renk atlamaları, kaymaları yapmışlar. O da gözümden kaçmadı ayrıca. Bu kalemunumuzun ağız kısmını biraz da anlatmak istiyorum. Ağız kısmını da bu gövdeyi ördükten sonra örüyorsunuz. Buradan itibaren ağız kısmını da ördük. Bu parçayı oluşturup düzgün bir şekilde ağzına bu ifadeyi verecek şekilde de ağzını dikiyorsunuz. Ayrıca göz kısmı da iki parçadan oluşuyor. Bu üst kısmı ayrı örüyorsunuz. Gözünü ayrı örüyorsunuz. Gözlerinde de bu yarı açık ifadeyi vermek için de bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. 4 tane de kollarımız var. Kollarımıza da parmaklar örüyoruz öncelikle. Parmaklardan sonra da kollarımızı örüp gövdeye dikiyoruz. Nasıl olmuş arkadaşlar? Çok sevimli gözükmüyor mu? Biraz buradan baktığınız zaman balığa da benziyor aslında. Balık gibi bakıyor. Ama yandan baktığınızda tam bir bukalemun. Ben buna Oscar çöllerde diyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci bir oyuncağımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Bu kalemimizi böyle koyalım. İkinci bir oyuncağımız da timsahımız. Bu da Ildiko'nun tariflerinden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle kameramı düzelteyim. Bunun boyu birazcık uzun. Gördüğünüz gibi bir şaşkın görüntüsü olan timsahımız bu. Bu timsahımızı örmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu 3. seviye bir örgü becerisi istiyor. Çok parçaları var ve çok küçük parçaları var. Küçük parçaları örmek çok zor arkadaşlar. Bu timsahımızı örerken de yeşilin tonlarını kullandık yine. Değişik tonlarda. Timsahımızın gördüğünüz gibi arkada timsah olduğunun özelliğini belirten kabartılarını da görüyorsunuz. Oyuncakta gözde verdiğiniz ifade çok önemli. Bakış ifadesi. Bu çok şaşkın ve koloz bakan bir timsahımız. Bu oyuncağımızı örmeye de ağız kısmından aslında ben başladım. Böyle iki parça örülüyor ama bunlar aslında bir bütün olarak örülüyor. Dediğim gibi tarifi de yine Ildiko'ya ait. Bu şekilde örüyorsunuz ağzını iki parça olarak. Bakın bu da aslında dönerek örülüyor üstteki parçada. Sonra buraya dişlerini dikerken tutturuyorsunuz. Kafasına sonra devam edip örüp bitirdikten sonra kuyruğundan itibaren örmeye başlıyorsunuz. Boğaz kısmına doğru örüyorsunuz. En çok oyalayan kısımlarından bir tanesi de şu kısmı. Bu kısmını örerken bayağı bir oyalıyor sizi. Özelliği bu. Daha önceki oyuncağımızdan farklı olarak bunun örme tekniği farklı. Bu düz sık iğne ile örüldü bu kalemunumuz. Bu kalemun düz sık iğne ile ördüm. Timsahımızı ise gördüğünüz gibi çapraz sık iğne tekniğiyle ördüm. O nedenle de biraz daha zor, öyle söyleyeyim size, çapraz sık iğne ile örüldüğü için. Ayrıca kolları ve bacaklarının yapılması da çok zor. Kollarını ve bacaklarını örmek de biraz zorluyor insanı. Çünkü çok minik parmaklar
örmek zorundasınız. Ve sonra bu parmakları birbirine birleştirip şu gördüğünüz şekli örerek veriyorsunuz arkadaşlar. Sadece parçayı dikiyorsunuz ayakla, bu parça ayrı. Önce parmakları yapıyorsunuz, sonra ayağı oluşturuyorsunuz, ondan sonra bu parçayı örüyorsunuz, üstüne dikiyorsunuz. Hepsi ayrı ayrı parçalar. Daha sonra da bu sırtındaki timsahın koyu yeşille gördüğünüz parçalarını örmeniz gerekiyor. Ben renklerine bayıldım. Kullandığım yeşil tonları çok hoş. Bakın göstermek istiyorum size. 3 renk yeşil tonu kullandım. Çok tatlı. İpler çok parlak. Dediğim gibi bu markanın çok güzel bir renk kartelası var arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere tanıtmak istedim bu oyuncaklarımı. Yani bu tarz çalışmalarımın da olduğunu görmenizi istedim. Dediğim gibi timsahımız ve bu kalemunumuzu özel istek üzerine, bir müşterimin isteği üzerine ördüm arkadaşlar. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Oyuncaklarımı tanıtmak istedim sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir bu videom. Zaman zaman ördüğüm oyuncakları da bu şekilde sizlere tanıtmak istiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Böylece videolarımdan yayınlandığı andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi de bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, örgüyle kalın.